Profesör Doktor Harun Yalçın, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Şu anda Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmaktayım. Tarım makinelerinin dünyadaki insanoğlunun başlangıcıyla gelişen süreçte nasıl bir evrime geçirdiğini anlattığımız bu çalışmayı misafir öğretim üyesi olarak bulunduğumuz Azerbaycan'da bölüm arkadaşım Sayın Profesör Doktor Bülent Çakmak ile birlikte hazırladık. Ve bu çalışmanın çekimlerini de yine Adavu'daki laboratuvarlarda gerçekleştirdik. Kendilerine vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür ediyorum. Merhaba. Günümüzden yaklaşık 1,5-2 milyon yıl önce ilk insanların dünyada yaşadığına dair pek çok ipucu bulunmaktadır. Bu zaman sürecinde insanoğlunun dünyadaki yaşamasına ilişkin flora ve faunanın da yeterli düzeyde evrim geçirdiği kabul edilmektedir. O halde dünya atmosferindeki havanın, dünyadaki toprak ve suyun son derece temiz olduğu ve sağlıklı olduğu, tüm canlıların büyümesine ve gelişmesine ideal bir ortam olduğu, insanoğlunun emrine sunulduğu kabul edilmektedir. İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce avcı, toplayıcı hayatı yaşamaktaydılar. Ve oldukça iyi beslendiğine dair bazı resimlerde, tarihsel resimlerde bunlara ilişkin ipuçları görmekteyiz. Dünyanın ısınması ve buzulların çekilmesiyle Güneydoğu Anadolu'da Dicle ve Fırat ırmaklarının yatakları ortaya çıkmış. Bu iki ırmak arasında kalan ve Mezopotamya olarak adlandırılan bölgenin kuzeyini oluşturan, bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinin de içinde yer aldığı bölge, haritada gördüğümüz şekilde insanların yaşamasına elverişli coğrafyalar halini almıştır. İşte bu süreçte doğal yağışın güçlü debilere sahip Dicle ve Fırat ırmakları ile bağlı kolları arasında kalan bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliği uzun süre paleolitik dönem insanlarının uğrak yeri haline gelmiştir. Mevsim koşullarına göre yılın belli aylarını olasılıkla ilkbahar ve kış ayları arasındaki süreyi burada meyve, sebze, kök ve kolay bulunan hayvanları avlama şeklinde geçirirken kışın eski yaşamlarına dönmek suretiyle yakınlarında buldukları kaya oyukları veyahut da mağara gibi yerlere çekilmiş oldukları insanoğlunun mağaralarda çizmiş olduğu resimlerinden tasvir edilmektedir. İlkbahar ve kış ayları arasındaki bu süreçte özellikle bu bölgede yetişen emer ve enkorn yabani buğdaylarına bağımlı bir yaşam sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Olasılıkla insanın elinden düşen bu buğdayların suyla buluşması sonucu yeşermesi, insanlara bu buğdayların sadece doğal yağmurla değil, aynı zamanda suyla da buluşabilen topraklarda ve değişik zamanlarda da yetişebileceğini öğretmiştir. Buğdayın evcilleştirme başarısı insanların bu Mezopotamya bölgesindeki Fırat ve Dicle ırmaklarının kolları arasındaki sulak alanlarda yeni yerler aramaya itmiş, yönlendirmiş ve bunun sonucunda da Mezopotamya'da da tarıma dayalı ilk yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Bu bölgede bu süreçte yaşayan insanların üretmiş oldukları buğdayları hasat ettiklerine dair bazı figürleri bu yansıda görebilmektesiniz. O dönemdeki insanların yetiştirdikleri buğdayları kesmesine yönelik bir figür bu resimde görülmektedir. Neolitik dönem insanı besin değeri yüksek olan bu buğdayları taze olarak tükettiği gibi kış dönemi içinde saklama düşüncesiyle bunları kurutarak ve kuruttukları danelerin de öğütme taşları sayesinde bunlardan faydalanmıştır. Bu öğütme taşlarının en eski insanın geliştirmiş olduğu en erken alet grupları içerisinde görmek mümkündür. Buna ilişkin yansıda görmüş olduğunuz değirmen taşlarının o dönemden kalma tarihsel taşlarından biz bu aletlerin o dönemde geliştirildiğini, insanoğlunun gelişimine bağlı olarak bu makinalarında ya da aletlerinde gelişmiş olduğunu çıkarabiliyoruz. Doğal yağmurlara bağlı olarak yetişen bu iki yabani türünün tesadüfen kültüre alınması yani evcilleştirmesiyle insanoğlu ilk devrimlerinden birisini gerçekleştirmiş oluyor. Milattan önce 8000 yıllara dayanan bulgularda
mağara yerleşimlerinde bu buğdayı öğütmek için kullanılan değirmen attığına ilişkin resmi yansıda görebiliyorsunuz. Evet, görüldüğü üzere insanoğlunun dünyadaki yaşaması, bitkisel ürünleri üretmeye başlamasıyla ilgili başlayan bu süreçte tarım makinelerinin tarıma alışması insanoğlunun ve bu süreçte de tarım makinelerinin başlaması, bunları kullanmasına ilişkin örnekleri görmüş olduk. Dolayısıyla buğdayın ıslah edilmesiyle, kültüre alınmasıyla insanoğlu aslında ilk olarak tarım aleti olarak bir buğday değirmenini geliştirmiştir. Daha sonraki süreçte bu tarım deneyiminin gelişmesinin olasılıkla önceleri tohumların doğrudan toprağa atılması şeklinde yapılmışken daha sonraları çift sürme diyerek adlandırdığımız insan kuvvetiyle sürülen toprağa tohumların atılma şekline dönüştüğünü tahmin ediyoruz. Bu yansıda da insan kuvvetiyle, kas kuvvetiyle çekilen bir pulluğu görmektesiniz temsilen. Toprağın sürülmesi işlemi muhtemelen o süreçte ağaç dallarından kesilen, çekildiğinde toprağı kazıyabilen V biçimindeki aletler, yani saban dediğimiz o dönemki aletlerin kullanılmasıyla başlamıştır. İlk olarak tarım makinelerinin süreci, insanoğlunun dünyadaki süreci. Daha sonra doğrudan toprağa atılan tohum birkaç adet vermişken toprak işleme ile, yani saban kullanımıyla daha fazla mineral zenginliği yaratılmasıyla daha yüksek bir verim artışı sağlanması insanoğlunun dikkatini çekmiş ve ardına insanoğlunun hayatındaki gelişimine bağlı olarak hayvanları evcilleştirmesi ve hayvanları artık iş gücü hayvan olarak kullanmasıyla yansıda gördüğünüz gibi boğanın örneğin bir Mısır döneminde pulluk çekilmesi için kullanılmasıyla, çift sürmede kullanılmasıyla insanoğlunun uygarlaşma sürecindeki ciddi önemli adımlardan bir tanesi olmuştur. Boğa gücü ile daha derin sürme ile daha yüksek mineral seviyesi sayesinde insanoğlu daha çok verim almayı başarmış. Böylece yerleşik hayattaki yerini de sağlamlaştırmış olmaktadır. Boğa gücünden yararlanarak çift sürmenin getirdiği verim, öte yandan diğer tarım aletlerinin de gelişmesinde ciddi bir etki sağlamıştır. Önceleri buğday başakları el ile toplanırken artık daha endüstriyel bir devrim olarak adlandırabileceğimiz yay şeklindeki hayvan boynuzunun iç tarafına açık oyuklara mikrolit adını verdiğimiz çakmak taşı veya obsisyen malzemeden kesici uçlu taşların yerleştirilmesiyle oluşturulan oraklar kullanılmaya başlamıştır. Bu anlatılan aletlere yönelik tarihsel buluntularda, resimlerde yansıda sizlerle paylaşılmaktadır. İşte bu bulunan buluntularda yer alan, orak görevi gören, günümüzde de hala kullanılan tahılın biçilmesine ilişkin bazı resimlerden, figürlerde yine ve o döneme ait kalıntılardaki taşlarda yansıda sizlerle paylaşılmaktadır. Kalotik çağa geçtiğimiz zaman, yani milattan önce 5500-3200 yıllarına geldiğimiz zaman dünyadaki iklim koşullarının iyileşmesi ve bakır madeninin kullanmaya başlanması gündelik hayatı kolaylaştırmış. Tarım hayatında da bazı tarım aletlerinin artık bakırdan yapılmaya başladığı sürecin geldiğini görüyoruz. Bu döneme ait insanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve bakırdan yapılan tarım aletlerinin özellikle toprağa kazmak, buğdayı biçmek için ve çapa yapmak için, toprağa kazımak için kullanılan aletleri, buluntuları, o dönemden bakır çağından kalan aletleri bu şekilde görmekteyiz. Daha sonraki süreçte Tunç çağının geçilmesiyle her alanda olduğu gibi tarım aletlerinin yapılmasında da artık çağın etkisi devreye girmiş ve tam bir devrim çağı bu dönemde yaşanmıştır. Çünkü kullanılan bakıra artık üzerine arsenik, daha sonraları da kalayın eklenmesiyle bronz elde edilmiş ve her türlü o döneme ait kesici aletler, delici aletler, silah yapımının dışında artık tarım makineleri de kalayla kaplanarak artık insanın doğa üzerindeki etkisinin gerçek hakimiyete ulaştığı dönem yaşanmıştır. Yine o döneme ait kalıntılarda buna ait resimlerdeki parçalardan anlamaktayız. Tunç çağı insanının madene yapmış olduğu aletler sayesinde ağaçları ve artık taşları da kolay bir şekilde keserek şekillendirmesiyle mimarisini hızla geliştirmiş,
Akarsuların önüne artık maden aletlerinin sayesinde toprak ve taş torgudan setler oluşturarak açmış olduğu sulama kanalları sayesinde susuz toprakları da suyla buluşturarak artık üretim sahalarını genişlettiği bir dönem olmuştur. Dolayısıyla gerçekten insanoğlunun tarımı da yönetmeye başladığı, aletlerin gelişmesine bağlı olarak çevresini kontrol ettiği ve mimarisini geliştirdiği bir dönem Tunç Çağı insanında yaşanmıştır. Bu dönemden sonra şu ana kadar anlattıklarımız tarihsel gelişimde aslında insanoğlunun dünyadaki yaşaması, tarımı öğrenmesi, kültüre geçmesi, yerleşik hayata geçmesi ve bu süreçteki etkilenmiş olduğu çağlardaki bakır, maden dönemindeki etkileşimin tarım makinelerine yansımasını anlatmıştık. Bundan sonraki süreçte sizlere ben toprak işleme makineleriyle başlayan, toprak işlemeyle başlayan sürecin daha sonra gübreleme ve ekim makinelerine ve hasat makinelerine kadar ki süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama proseslerine baktığımız zaman insanoğlu tarım yapılan alanların artması, buna bağlı olarak da elde edilen farklı ürünlerin gelişmesiyle tarım makineleri gelişmiş ve çeşitliliğinde çok ciddi bir rol oynamıştır. Daha önceleri ağaçtan yapılan toprak işlemede kullandığımız saban dediğimiz aletler daha sonraki süreçte madenden yapılmaya başlanmış ve daha sonra hayvan boynuzlarından yapılan oraklar ise artık kalıp dökme ve dövme tekniğiyle geliştirilmiş fabrikasyon yöntemiyle üretilmişlerdir. O dönemde kullanılan toprak işleme aletleri, pullukların ağaçtan yapılan modellerini yansıda görmektesiniz. Aynı şekilde o dönemde hayvanla çekilen bu pullukları görmektesiniz. Toprak işleme aletlerindeki gelişmeler dünyanın değişik bölgelerinde aynı anda gerçekleşmiş ve Çin bölgesinde yine benzeri dönemde hayvanla çekilen pulluklara ait bazı figürlerden yine aynı dönemde gelişmelerin olduğu anlaşılmaktadır. Yine yansıda gördüğünüz gibi toprağın içerisinde kazma işlemi yapan bu toprak işleme aleti olan, temel toprak işleme aleti olan pulluklar hayvan gücüyle o dönemki gelişmeye bağlı olarak kas gücü, insan kas gücü yerine hayvan gücüyle daha derinden çekilerek insanoğlu yorulmadan toprağa işleyebilmekteydi. Milattan önce 5. ve 6. yüzyıllarda toprak işleme aleti sabanın en eski çeşitlerine bu Mezopotamya'da, yani insanoğlunun geliştiği dönemde tarım yaptığı bölgede rastlamaktayız. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ilk sabanlar taştan, ağaçtan yapılmış iken itilerek veya çekilerek insanoğlu tarafından kullanılırken eski Mısırlılar döneminde hayvanlar tarafından çekilen sabanların yapıldığı, Romalılar döneminde ise toprağa süren kısımların artık demirden yapıldığını, demirden yapılan sabanlara geçildiğini görmekteyiz. Çok eski yıllarda Asya'da sabanların kullanıldığı tarihi kaynaklarda da görülmektedir. İşte biraz önce Çin örneğinde verdiğimiz gibi pulluk ve benzeri aletler, daha doğrusu toprak işleme aletleri 6. ve 7. yüzyılda Avrupa'da da kullanılmaya başlandığını kaynaklardan görmekteyiz. Yansıda gördüğünüz gibi o Asya bölgesinde hala günümüzde toprak işlemede kullanılan sabanlar, ağaçtan yapılmış sabanları burada görmekteyiz. Çoğunlukla yine çok eğimli arazilerde ya da çok küçük arazilerde gelir seviyesi çok düşük insanların günümüzde pulluğu bu şekilde kara saban olarak adlandırdığımız pulluğu kullanıldığını görmekteyiz. Tabii kulaklı pulluklarla ilgili gelişmeler devam etmiş insanoğlunun içerisinde. 1700'lü yıllara geldiğimiz zaman ilk dökme demir kulaklı pulluk yapılmış. Bu kulaklı pulluğun daha iyi çalışabilmesi için matematiksel olarak hesaplanmış özel bir biçim verilmiş. Daha sonraki süreçte dökme demirden yapılan keski demirleri patent almış. Demirin kendiliğinden bilenmesini sağlayan bir sertleştirme işlemi gerçekleştirilmiş. Pulluklar için bazı parçaların dökümle yapılması seri üretimin başlangıcı olmuş ve 1830 yılına gelindiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde John Deere ismini verdiğimiz kişi, ki bugün dünyanın tarım makineleri dediğiniz zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir. Çelik pullukları gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Üretime başladığını görmekteyiz. Günümüze geldiğimiz zaman artık bu geliştirilen pulluklar kullanılıyor. Burada günümüzde kullanılan traktör arkasında, traktörün gelişmesine bağlı olarak traktörle çekilen bir 3 gövdeli pulluğun toprağı işlemesi, alt üst etmesini resmedilmiş bu yansıda gördüğümüz gibi.
Artık toprak ekime hazırlık amacıyla işlenmekte ve daha yüksek verimlilik sağlanmak için toprak işlemesi pulluklarla yapılmaktadır. Geleneksel toprak işleme anlamında. Daha sonraki süreçlerde toprağın işlenmesi esnasında toprak yüzeyinin düzgünlüğünün bozulmaması adına döner kulaklı pulluk dediğimiz pulluklar kullanılmış. Bu dönme işlemi hidrolik sistemlerle traktör tarafından yapılabilmiş. Böylece insanoğlunun daha az güçle, daha az yorularak toprağa sürme işlemi gerçekleştirilmiş. Tarihsel gelişen süreçteki geliştirilen toprak işleme aletlerinden pulluğun daha sonraki süreçte gördüğünüz gibi çok fazla sayıda gövdesi olanlar çok büyük iş genişliğine sahip alanları dahi hızlı bir şekilde sürme işlemine tabi tutabilmişlerdir. Yansıda çok gövdeli bir pulluğun tarladaki işlemini görmektesiniz. Tabii gövde sayısının artması, işleyici gövde sayısının artması traktörden çekilen güç ihtiyacının artmasına neden olmuş. Bu nedenle devasa büyüklükte beygir güçleri 300, 400, 500'lere ulaşan güçteki traktörlere ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde bunların kullanıldığını görmekteyiz. Tabii ki toprak işlemenin zamanla topraktaki karbondioksitin salınıma uğraması nedeniyle artık bazı uzmanlar tarafından bitki besin maddelerinin daha iyi değerlendirilmesi noktasında toprağın alt üst edilmesinin, devrilmesinin uygun olmadığı görüşü hakim olmuş. Buna karşılık toprağın alttan yırtılarak işlenmesi, devrilmeden işlenmesi fikri ön plana çıkmış. Bu bağlamda günümüzde de toprağı alttan yırtarak işleyen aletler ki çizel dediğimiz aletlerdir. Şu anda yansıda görmekte olduğunuz toprağı alttan yırtarak işleyen bu aletlerin kullanımıyla artık toprağın gerek erozyona gerekse de besin maddesi yönünden takviye edilmesi noktasında bir gelişim süreci olarak bu aletler kullanılmaya başlanmıştır. Gerek dünyada gerekse de ülkemizde buna ilişkin yansıdaki resimlerde sizlerle paylaşılmış olmaktadır. Daha sonraki süreçte pullukla işlenen toprağın ekime hazır hale gelebilmesi için çıkan agregatların parçalanması için ikincil toprak işleme aleti dediğimiz toprağı parçalayıcı etkiye sahip diskli tip tırmıklar kullanılmış ki bunlara biz diskaro diyoruz. Bu yansıda gördüğünüz resimlerde diskaronun çekilen tip, traktörle çekilen tip bir diskaro ve tarladaki çalışmasını görmektesiniz. Bu şekilde geçiş sağlanarak toprağın 2 kez ya da 3 kez geçilerek parçalanması ve tohum yatağının hazırlanması sağlanmış olmaktadır. Toprakların ekime hazırlık aşamasında yapılması gereken son işlemi ise toprağın bastırılması. Çünkü tohumun toprakla temas ederek çimlenmenin kolaylaşması amacıyla toprağı bastıran aletler kullanılmaya başlanmıştır. Biz bunlara merdane ismini veriyoruz. Şu anda yansıda merdaneleri görmektesiniz. Traktörün genellikle arkasına bağlanan bu yuvarlanarak çalışan aletler eskiden beri kullanılmakta. Günümüzde kullanımına ilişkin resimlerde yansıda sizlerle paylaşılmış olmaktadır. Toprak işlemedeki bu farklı uygulamalar bazı araştırıcıların dikkatini çekmiş ve toprağın korunması, özellikle erozyona karşı korunması ve besin içerikleri yönünden takviye edilmesi noktasında toprak işleme şekillerini dünyada değiştirmiştir. Bu akımdan etkilenmek noktasında özellikle enerji tasarrufu da sağlamak üzere bazı toprak işleme aletleri bir araya getirilmiş ve değişik kombinasyon dediğimiz toprak işleme kombinasyonları oluşturulmuştur. Bu bağlamda dünyanın değişik noktalarında geliştirilen bu aletler tarım ticaretinin gelişmesine bağlı olarak ticari yollarla beraber dünyanın her noktalarına ulaştırılmış, iklime uygun olan bölgelerde bunların kullanılmaya başlamıştır. Şu anda yansıda görmüş olduğunuz toprak işleme ve ekim makinesi kombinasyonu bu kapsamda geliştirilen makinelerden bir tanesi ve ön taraftaki toprağı devirmeden işleyen, alttan yırtarak işleyen kültivatör ayaklarının hemen arkasında dönerek çalışan rototiller dediğimiz toprak parçalama ve bastırma makinelerinin işledikten sonra tohum yatağı hazırlanması ve yukarıdan ekim makinesinin üzerinden gelen tohumların toprak içerisine alınması ve arkadaki merdane ile bastırılması şeklinde toprak işleme artı ekim işlemi tek bir işlemde, tek bir geçişte sağlanabilir olmuştur. Tabii ki toprak işleme ile beraber kullanılan bazı ekim makinelerden bazıları da gübre makinalarıdır. Gübre dağıtma makinalarıdır. Gübre dağıtma makinalarının gelişimine baktığımız zaman tabii ki kimyasal gübrelerin gelişmesi, petrolün elde edilmesi ve işlenmesinden sonra yani 1700'lü 1800'lü yıllarda gelişmiş
bir olgu. Daha evvelki süreçte insanoğlu hayvan gübresini değişik şekillerde toprak üzerine buluşturmuş. Ama kimyevi gübrelerin bulunmasıyla, fabrika gübrelerin bulunmasıyla bunların atılması, toprak üzerine dağıtılması için de yavaş yavaş makineler geliştirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla buradaki gelişim daha geç yıllara ulaşmaktadır. Bu insanoğlu ilk olarak fenli gübreyi ya da mineral gübreyi eliyle tarlada serperek dağıtırken daha sonraki süreçte yansıda gördüğünüz gibi insan marifetiyle el arabasının üzerine bindirilmiş sandıkların altından deliklerden toprak yüzeyine makinenin iş genişliği boyunca dağıtılması şeklinde makineler uygulanmış. Avrupa'dan bir resim görmektesiniz. O tarihlerde gübre dağıtmanın daha eşit, daha homojen olduğu varsayımıyla gübre dağıtan bir makineyi burada görmektesiniz. Daha sonraki süreçte günümüze kadar gelişme bu şekilde tamamlanmış ve artık daha basit makinelerle gübreyi homojen olarak eşit bir şekilde tarla yüzeyine dağıtan makineler, traktör arkasında kuyruk miliyle çalışan değişik şekil, boyut ve hatta çekilebilir kapasitelerde makineler geliştirilmiştir. Artık ekim makinelerindeki tarihsel gelişimden biraz bahsetmemiz gerekiyor burada. Yansıda gördüğünüz ekim makinesi hayvanla çekilen, insanların yönlendirmesiyle çalışan ağaç malzemeden yapılmış bir ekim makinesinin ta Sümerler döneminde geliştirildiğini görmekteyiz. Bu tohumların toprak içerisine daha homojen, daha hızlı bir şekilde yerleştirebilmesi için insan gücüyle yönlendirilen, hayvan gücüyle çekilen Sümerler dönemine ait bir ekim makinesinin yansıda görmektesiniz. Ekim tabii en önemli işlerden bir tanesi tohumun toprağa yerleştirilmesi. Antik Mısır döneminde de yine hayvanla çekilen ekim makinelerini görmemiz mümkün olmakta. Bu ekim makineleri Çin bölgesinde de yine benzer dönemlerde benzeri mantıkla toprağın kazılması ve üst kısmına yerleştirilen yansıda gördüğünüz aletin ön tarafındaki tohum kutusundan aşağı işlenmiş toprağın arka kısmına tohumların yerleştirilmesi şeklinde, düşürülmesi şeklinde ekim makinelerinin geliştirildiğini yine geçmiş tarihsel dönemlerde görmekteyiz. Yine Çinli tasvirle edilen bu resimde de hayvanla çekilen bir ekim makinesinin çalışmasını yine kaynaklarda bu şekilde gösterilmiştir. Biz bu süreçlerde bu makinelerin geliştiğini görmekteyiz. Günümüze yaklaşan bir gelişim sürecinde yine bu gelişmeler Jethro Tull isimli bir şahıs tarafından Avrupa'da bu ekim makinesi geliştirilmiş 1701 yılında ve ekimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi yine hayvan gücüyle çekilen bu makineyi resminden anlamaktayız. Bu ekim makinelerinin bu gelişmesi sonucunda artık insanoğlu tohumları istediği derinliğe, istediği sıra arası, istediği sıra üzeri mesafelere gayet kolay bir şekilde ve efektif bir şekilde, hassas bir şekilde yerleştirilebilmektedir. Günümüzde bu amaçla geliştirilmiş bazı ekim makinelerinin burada resimlerini sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar tahıl ve çapa bitkileri dediğimiz bitkilerin yetiştirilmesinde kullandığımız farklı türevdeki tohumların ekiminde kullanılabilir hale gelmektedir. Evet, bu yansıdaki fotoğrafta da ülkemizde kullanılan bir çapa bitkisinde kullandığımız ekim makinesinin tarlada çalışmasını görüyorsunuz. 4 sıralı bir ekim makinesi 4 sırayı aynı anda ekim yapabiliyor. Bir sonraki gelecek traktör çizgisini belirlemek üzere de markör dediğimiz eleman yatırılmış durumda. Tabii toprak işleme sonrası bu ekimin yapıldığını da tekrar hatırlatmam gerekir biraz önceki anlatım sırasında. Tabii ki bu ekim makinesindeki gelişmeler insanoğlunun doğaya hükmetmesi ve doğayı daha hoyratça kullanmama adına, erozyonu daha azaltma anlamına farklı toprak işleme yöntemlerinin geliştirildiğinden biraz önce söylemiştik. Bunlara genel olarak koruyucu toprak işleme sistemleri demiştik. Daha az toprak işleme, toprağı devirmeden işleme içerisindeydi. Bunların yaklaşımıyla toprağın ekiminde de benzeri felsefik yaklaşımla doğrudan ekim işlemleri de gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla koruyucu toprak işlemenin en uç noktası olan toprağı anızın üzerinde direkt ekim yapan makineler geliştirilmiştir. Yansıda şu anda görmüş olduğunuz makineyle doğrudan ekim anızın üzerine doğrudan ekim gerçekleştiren bir ekim makinesinin çalışmasını görmektesiniz. Dünyanın değişik bölgelerinde kullanılan bu makineler yine ticaret yoluyla dünyanın değişik noktalarına dağıtılmış.
Ve şu anda benzeri bir makinenin yine Ege bölgesinde buğday anızının üzerine ikinci ürün mısır bitkisini ekerken ki çalışmasından görüntüler burada paylaşılmaktadır. Farklı firmalar tarafından bu makineler günümüzde kullanılmaktadır. Tabii ki bu makineler toprağa işlemeden direkt tohumu toprak içerisine yerleştirilen, aynı zamanda da tohuma yakın bölgeye de gübreyi yerleştirebilen, toprak altına gübreyi verebilen ekim makinesi artı gübre dağıtma makinesi şeklinde, gübre yerleştirme makinesi şeklinde kombine makineler olduğunu da tekrar hatırlatmakta yarar var. Hasat işlemine geçtiğimiz zaman, hasat makinelerindeki gelişmelere baktığımız zaman bu tarihsel gelişim süreci içerisinde hemen geriden başlayacak olursak insanoğlu ilk olarak hasatı orakla yaptığını biraz önce söylemiştik. Ürünleri kestiğini söylemiştik. Kesilen bu ürünlerin belirli bölgelerde yığınlar haline getirilmesini Mısır'daki bu figürlerden anlamamız mümkün. Ürünler yığın haline getirilerek daha sonraki süreçte şu anda yansıda gördüğünüz taşıma, insan yardımıyla, insanların sepetvari taşıma organları ile ürünlerin bir noktadan başka noktalara taşınmasını görmektesiniz. Ve taşınan bölgede de yine insan gücüyle yukarı doğru savrularak ürünlerin tanelerinden ayrılması, öncelikle dövme işlemine tabi tutulması ve dövüldükten sonra da farklı fraksiyonların danenin, sapın, samanın ya da kavuzların ayrılması için hava akımına bırakıldığına dair figürleri antik Mısır'daki resimlerden anlamamız mümkün olmaktadır. Hasadın gelişmesine ilişkin şu andaki yansıda gördüğünüz orakla kesen, Mısır'daki ürün kesen insanların günümüzde de hala günümüz Anadolu'sunda da benzeri oraklarla ürünün kesildiğini, eğimli arazilerde ve çok küçük parçalı arazilerde bu tür hasatların yapıldığını, ilkel yöntemi hala uygulandığını söylemek mümkün. Bu şekilde hububatların orak ya da kosa ya da tırpan adını verdiğimiz aletlerle kesilmesi, daha sonra bunların dövenlerle ya da sopalarla dövülerek hububatın elenmesi, harman edilmesi hala ülkemizde bazı bölgelerde kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yansıda her ikisini de tarihteki uygulamanın hala günümüzde uygulandığını göstermek mümkün. Tabii ki hasat edilen ürünlerin toplanması, yığın haline getirilmesi için de bir takım tırmık adını verdiğimiz tahtadan yapılmış geçmiş dönemde ki hala günümüzde de kullanılmaktadır. Burada değişik dönemlerde kullanılan tarihi tırmıkları görmektesiniz. Yine Çin bazı kaynaklarında da benzeri tırmıkların kullanıldığını yine resimlerden anlıyoruz yansıda görüldüğü şekilde. Bu Anadolu'daki kesilen ürünlerin, orakla kesilen ürünlerin tırmıklanıp toplandıktan sonra harman yeri dediğimiz bölgeye yığının elde edilmesi ve harman yeri bölgesinde ortak alanlarda ürünlerin yığıldıktan sonra döven taşı dediğimiz kesici taşlarla donatılmış ağaçların belirli bir ağırlık konularak hayvanlar tarafından belirli kez üzerinden geçilmesiyle tanelerin ayrılması, samanın, kavuzun ayrılması, başağın içindeki tanenin ayrıştırılması işlemi harman yerinde bu şekilde hayvan gücünden yararlanarak yapılmaktaydı. Günümüzde de bazı bölgelerde hala hazırda kullanılmaktadır. Tabii ki burada süreç çok uzun sürdüğünü de tekrar hatırlatmakta yarar var. Burada Antik Mısır döneminde dövme işlemi yapan insanların resmiyle hala Afrika'daki bazı ürünlerin harman edilmesinde, tanelerin ayrılmasında aynı çalışmaların yapıldığını yan yana iki resimde görmek, sizlerle paylaşmak istedim. Burada da bunu anlatmak durumundayız. Daha sonra harman edilen ürünlerin dövme işleminden sonra hava akımıyla ayrıştırılması işlemi için havaya bunların fırlatılması, serpilmesi, yine eski dönemdeki uygulamanın aynısını Anadolu'da şu anda görmek mümkün. Yansıda buna ilişkin fotoğrafları hem tarihsel gelişimde hem de günümüzde yapıldığını söylemek mümkün. İnsanoğlunun harman işleminde daha hızlı yapma hevesiyle başlayan makine arayışı orak dediğimiz kesici aletlerin geliştirilmesini sağlamıştır. Orak makinesi dediğimiz makinelerin geçmiş yıllardaki tarihsel bulgularda da insanoğlunun daha hızlı kesme için bazı makine geliştirme teşebbüslerini tarihsel bulgularda görmekteyiz. Yansıda buna ilişkin hem fotoğraf hem de çizim örneği görülmektedir. Bakınız makinenin arka bölümüne yerleştirilen ürünleri pek bir hizaya getirip ve daha sonra hizaladıktan sonra
berberin saç kesmesi gibi ürünlerin kesilmesini figüre eden resimlerde bu gelişmeler anlaşılmaktadır. Hasadın ülkemizde ve dünyada orakların yani orak makinelerinin, kesme makinelerinin geliştirilmesi orak makinesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Orak makinesiyle ürünler hasat edildikten sonra harman edilmesi yani başaklarından ayrılması işlemi içinde harman makineleri kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonraki süreçte hasat ve harman işlemini birleştiren iki işlemi aynı anda yapan biçer döver dediğimiz makineler geliştirilmiştir. Bu işleme o nedenle biçer döver adı verilmektedir bu makinalara. Tabii ki bu süreçte hasat edilen ürünün değişik olması, daha kuru, hasat noktasında kuru olması biçme düzenlerinde biraz farklılaşmasına neden olmuştur. Biçer döverlerden önceki süreçte makinelerin geliştirilmesiyle ilgili olarak biçilen ürünlerin daha sonra biçer bağlar dediğimiz makineler tarafından biçilen ürünlerin biçildikten sonra toplanma sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak ve ürün kayıplarını azaltmak amacıyla biçer bağlar dediğimiz makineler kullanılmıştır. Bu yansıda şu anda traktör arkasında kullanılan bir biçer bağları ve biçer bağlarla donatılmış tarlayı görmektesiniz. Daha sonra hasat işlemi tamamlandıktan sonra bu bağlanmış demetlerin toplanması işlemi daha kolay, daha seri, hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Harman işleminin yapılması için de dövme işlemleri ve havaya savurma işlemi yerine bu süreci daha hızlandırmak için insanoğlu makineler geliştirmiş. Bu yansıda görmüş olduğunuz hayvanlarla çalıştırılan ve çok fazla sayıda insanın görev yaptığı bir harman sistemini, harman makinesini görmektesiniz. Ağırlıklı olarak ağaç malzemeden yapılmış bu sistemde canlı hayvanlar makinenin tahrik organlarını yani hareketli organlarını hareketlendirmek üzere dönü hareketi yapmakta belirli bir eksende ve belirli insanlar makinenin beslenmesini sağlarken makinenin içerisinde ayrıştırma işlemleri tamamlandıktan sonra ürünün daneli bir şekilde hazırlanan bölümden alınması ve saman ve sap parçalarının ise başka bir yerden alındığını bu resimlerden anlamaktayız. Gelişim süreci içerisinde bu makinelerin de buharlı makinelerin ortaya çıkmasıyla, icadıyla 1700'lü yılların sonunda buhar makineleriyle yani lokomobillerle tahrik edildiğini yine bu makinedeki çalışma resminden anlamak mümkün. Daha sonraki süreçte ise traktörün icadı ve traktörün artık kayış kasnak sistemiyle tahrik edilen makineleri hareketlendirmesi sonucunda da yine ülkemizde de hala belirli bölgelerde kullanılması söz konusu olan harman makinelerinin kullanılmasına ilişkin bir fotoğrafı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu fotoğrafta yine çok sayıda insanın görev aldığını görmekteyiz. Yine insanlar bu makinenin beslenmesi için çatallarla makinenin içerisine yığılan ürünleri, kesilip yığılan ürünleri makinenin içerisinde beslemekte ve makinenin hareketli organlarıyla başaklar danelerinden ayrılmakta. Yine saplar ayrı bir bölgede toplanarak farklı ihtiyaçlar için kullanılması sağlanmaktadır. İnsanoğlunun hasat işlemindeki en önemli işlem olan kesme işlemini orakla yapma işlemindeki gelişmeleri de sizlerle orak makinesinin geliştirilmesi ile paylaşmıştım. Bu yansıda gördüğünüz ilk mekanik olarak çalışan orak makinesi 1831 yılında yapıldığını resimden anlamaktayız. Daha sonraki süreçlerde gelişmeler devam etmiş ve Hiram Moore isimli mucit tarafından ilk biçerdöver yapılmış ve hayvan gücüyle çalışan bu biçerdöver döneminde 16 civarında hayvan yani beygir tarafından o dönemki ismiyle çalıştırılmaktaydı. Tabi belirli bir iş gelişine ve bu kadar hayvanın arazide çalışmasıyla gerçekleşen çekilen bu makineler daha sonra buhar makinelerinin gelişmesi ve ardından endüstri devriminin başlamasıyla motorların geliştirilmesi, bunun araçlara uygulanması, traktörlere uygulanmasıyla artık yakıt gücünden çalışan traktörler devreye girmiş ve bunun yansımaları da tüm tarım makinelerine çalıştırması noktasında gelişmeler sağlanmıştır. İşte bu traktörlerin, motorların gelişmesi ve bunun traktöre uygulanmasıyla
Tarım alanındaki gelişmeler de çok hızlı bir şekilde süreç almış. Örneğin traktörle çekilen bir biçerdever geliştirmiş. Yıl 1925, yansıda bunu görmektesiniz. Traktör tarafından çekilen biçerdever hem hasat işlemini yapmakta hem de kesilen ürünün hemen makine içerisine alınarak danelenmesi, arman edilmesi ve danenin ayrı bir noktadan alınması, biçer ve döver işlemlerinin aynı anda yapılması gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki süreçte bu bağlamda 1950'li yıllara geldiğimiz zaman artık biçer döveler kendi yürür makineler haline gelmiş ve o dönemde geliştirilen bir makine biçer döver modelini yansıda görmektesiniz. Bu teknolojideki gelişmeler artık belirli bir yıldan sonra çok hızlanmış, çok hızlı bir süreç almış. Otomotiv teknolojisindeki gelişmelerin yansımaları direkt traktörlere ve ekipmanlara yansımıştır. Daha sonraki süreçe geldiğimiz zaman bu teknolojinin artmasıyla ve insan konforunun, insan ergonomisine ve çalışma hayatına uygun makinelerin geliştirmesine bağlı olarak artık insanoğlu kontrolü ele almış, daha yüksek kapasitede, daha büyük makineler geliştirmiş ve artık doğaya daha çok hükmetmeye başlamıştır. Ve değişik çalışma koşullarına uyum sağlayabilen büyük modern makineler geliştirmiş. Bunlara örnek olarak da modern bir biçerdever, gece, gündüz, sabah, akşam koşullarında ve bulunduğu çalışma ortamından etkilenmeyecek şekilde işte özel kokpit içerisinde elektronik duyargalarla, elektronik yönlendirme organlarıyla hızlı ve kontrol sistemleri geliştirerek hasat işlemini daha hızlı yapar hale gelmiştir. Ve bu görmüş olduğunuz modern biçerdeverlerin daha büyük kapasitede olanları da yapılmış ve dünyadaki çok önemli alanların artık biçerdeverle tarlaya girilerek hasat olgunluğuna gelmiş ürünlerin hızlı bir şekilde kesme, biçme, toplama, bunların harmanlanması, danelenmesi ve de ürünlerin depolanması ve gerekirse artık ürünlerinde tarlaya parçalanarak tekrar organik madde besleyici yönüyle tekrar geri verilmesi şeklinde uygulamaları yapabilen biçerdeverler geliştirilmiştir. Bu kendi yürür makinelerin gelişmesi diğer makinelerin de gelişmesine neden olmuş. Örneğin pamuk bitkisi farklı kültürde yetişen bir bitki olmakla beraber yine bunun hasadı işlemi içinde makineler geliştirilmiş. Bu cotton picker dediğimiz bu makineler Amerika'da başlayan bu gelişim süreci değişik süreçleri tamamladıktan sonra ülkemizde de yaygın olarak kullanmaya başlanmış ve kozası açmış pamukların da hızlı bir şekilde toplanması, insan gücü olmadan hızlı bir şekilde toplanabilmesini sağlayan makineler geliştirilmiştir. Bu bağlamda bu makineye ilişkin bir görüntü görmektesiniz. Tarım makinelerinin sektörünün gelişmesi bu anlattığımız örneklerde sadece tahıl örneğinde ki tarihsel gelişimlerden sizlere bahsettim ben. Ürün bazında baktığımız zaman her bir ürünün kendine göre yetiştirme şekli, toprak işleme şekli, bitki aralığı, bitkinin fizyonomik büyüklüğü, kanopisi, kimisinin yerde yetişmesi, kimisinin de ağaçta yetişmesi, kimisinin tarla koşullarında yetişmesine bağlı olarak her alanda ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon sistemleri geliştirilmiştir. Burada tarihsel gelişim olarak geleneksel tarım makineleri başlığı adı altında sizlere tarihsel kaynaklardan yararlanarak elde ettiğimiz ve günümüze kadarki olan gelişmeleri özetlemeye çalıştık. Bu gelişmeler tabii ki durmadı. Bundan sonraki süreçte de çalışmalar devam ediyor. Artık şu ana kadarki gelişmeler toprağın homojen olduğu yaklaşımına yönelik olarak bütün uygulamaların bütün yüzeylere eşit yapılmasına yönelikti. Oysa insanoğlu bilgi becerisi sonucunda teknolojinin gelişmesine bağlı olarak aslında toprağın homojen olmadığı, heterojen bir yapıda gerçekleştiği ve dolayısıyla bütün uygulamaların eşit bir şekilde yapılmasının doğru olmadığını fark etmiş son dönemde ve buradan yaklaşımla parsellerin arasında farklı uygulamalar, yani tarladaki bölgeler arasında farklı bitki besin maddesi uygulaması, yabancı ot uygulaması, farklı sulama uygulaması gibi, farklı ilaçlama uygulamaları gibi uygulamaların yapılması gerektiğini, gerek çevre koşullarının daha az kirletilmesi, gerekse daha az enerji tasarrufu, gerekse de bilginin doğru kullanılması anlamında böyle bir kanıya varmış ve buna ilişkin uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamaları biz genel olarak hassas tarım,
adı altında ya da akıllı tarım adı altında değerlendirmemiz mümkün. Bu kapsamda artık verim haritalarının çıkarılması, toprak haritalarının çıkarılması ve bunların uyduyla bağlantılı cihazlar üzerinden uygulamayla haritaların makineler üzerinde uygulamaları bilgisayar yazılımıyla farklı uygulamaların yapılmasına doğru bir geçişe evrilmektedir. Hatta bu haritalamaların insansız hava araçlarının tarımda kullanıldığında söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.